Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere geçen senenin Şubat ayında almış olduğum oyuncu monitörünün kullanıcı deneyimlerini, ya yaşamış olduğum olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey varsa bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eksileri, artıları nelerdir? Alınır mı, alınmaz mı? Bunları bu videomuzda hepsini sıkıştırmaya çalışacağım. Biraz geç geldi aslında bu video ama umarım beğeniyle izlersiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Hemen videomuza geçelim. Philips 242 ve 8A diye geçiyor. Zaten bununla ilgili bir video çekmiştik. Yaklaşık olarak şöyle söylüyorum. 7 Şubat 2020 tarihinde çekmişiz arkadaşlar. Bu tabii ki 31 bine dayanmış izlenmesi. Gayet de iyi bir izlenme oldu. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz bu ilginizden dolayı. Arkadaşlar Philips'in 242 ve 8A 23.8 inçlik IPS Full HD ve 75 Hz'lik oyuncu monitörü. 4 milisaniye tepkime süresi var. Bu monitörümde tabii ki öncelikle olumlardan bahsedelim. Arkadaşlar ben nasıl kullanıyorum bu monitörümü? Şöyle söylüyorum. Sürekli bilgisayarın başındayım. Hafta içi yaklaşık olarak 6-7 saat bilgisayarın başında geçiriyorum. Hafta sonu ise full başındayım arkadaşlar. Film izliyorum, oyun oynuyorum, televizyon izliyorum bunda Netflix, Vodafone TV gibi. Aynı zamanda render yapıyorum, Premiere, Adobe Photoshop kullanıyorum. Onun yanı sıra işte bununla ilgili diğer uygulamaları kullanıyorum. Kısacası bir bilgisayarda ne kullanabiliyorsanız ben çok daha fazlasını bu monitörümde kullandım. Ve halen de kullanmaya devam ediyorum. Olumlu yönü beni hiçbir şekilde sıkıntıya düşürmedi. Birinci olumlu yönü gözümde herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani şöyle söylüyorum, göz alması ya da göz sulanması gibi uzun süre bir cihaza bakınca da böyle bir sıkıntılar olabiliyor, sağlık konusu vesaire. Bunda ben bu monitörde yaşamadım. IPS bir monitör olması, ışık gücünün iyi olduğu ve tabii ki görüntünün netliği bakımından bir avantaj aslında. Eğer ki siz bir oyuncuysanız, profesyonel anlamında ya da böyle bir turnuvalara gidiyorsanız ya da sürekli bir oyun oynuyorsanız size TN panel bir monitör önerebilirim. Ama gündelik olarak her şey yapıyorsanız, oyun olsun vesaire olsun, bu monitörü IPS olarak bir panel olarak bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu monitörü 2020 yılında videosunu çektiydim. Gayet de iyi bir like da geldi. Normalde benim kanalımıza göre iyi bir like. Şimdi bazı sorular vardı bu videoda çektiğim zaman. Ben tabii ki elimden geldiği kadar cevapladım. Cevaplamaya da çalışıyorum. Yine sorularınız olursa da bu videoda da ya da diğer videolarda da yine cevaplarız. Arkadaşlar öncelikle 75 Hz olması büyük bir avantaj. Peki bunu nereden açıyoruz? Bunu her zaman bize burada çok sorular var aslında içerisinde. Mesela 75 Hz birisi ayarlayamamış. Ben elimden geldiği kadar cevap veriyorum. Oyunlardan ayarlayabilirsiniz. Tabii ki oyunlardan evvel ekran kartınızdan ayarlayacaksınız. Bu birinci olay. IPS panel olması sağdan soldan yukarıdan aşağıdan 178 derecelik bir görüş açısına tekamül etmektedir. Bu da güzel bir avantaj. Işık gücü çok yüksek. O da çok iyi bir avantaj arkadaşlar. Dediğim gibi ben şunu söylüyorum. Ben bu monitörü aldığım zaman arkadaşlar bu tarihte yani geçen sene Şubat ayında aldığım zaman 860 liralık bir fiyata aldıydım. Şimdi ise bakıyorum günümüzdeki fiyatı işte hepsi burada da 1369 lira. Ben bu monitörü Vatan Bilgisayar'dan almıştım arkadaşlar. Oradaki fiyat ise 1300 liralık. Tabii ki marketten almıştım. Niye bu monitörü tercih ettim? Onu da söylüyorum. DisplayPort'un olmasından dolayı bu monitörü tercih ettim. 75 Hz olmasından dolayı bu monitörü tercih etmiştim. Bana gelen birçok soru oldu bu videoyla ilgili, bu monitörle ilgili bu videosunda arkadaşlar. Onu da gösteriyorum. Sallanıyor vesaire olay var. Arkadaşlar her monitör sallanır. Bu bana hiçbir şekilde sıkıntı yaratmadı. Yani şu anda kameramda sallanıyor. Eğer ki sallanmasını istemiyorsanız bu monitörün arkasında VESA bağlantıları var. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane delik var vida yeri. Bir tane aparat alırsınız. İster masaüstü isterseniz de duvara sabitleyebilirsiniz ayaklarını çıkartıp. Böylelikle bu sıkıntıyı eğer sizi rahatsız ediyorsa bunu yapabilirsiniz. Ama onun dışında çok fazla bir sallantı ben bu monitörde hiçbir şekilde yaşamadım. 250 nit olması zaten ışık gücünün iyi olduğu anlamına gelmektedir. Bu şöyle söylüyorum. Orta halli bir kullanıcı için
yeterli bir ışık gücü arkadaşlar, 250. 4 milisaniye yine orta çaplı bir kullanıcı için yeterli. Yine 75 Hz olması da yeterli. Peki diyelim ki ben bu kadar bir param var. Bir monitör alacağım. Ne alırım arkadaşlar? Bunu alırım. Dediğim gibi ben bu monitörden yani 100 üzerinden puan verirsem şey olarak hani beğeni olarak, memnuniyet olarak 100 üzerinden belki 98'dir benim için. Yine bu monitörü alırım. Eğer ki daha fazla bir param olsa, bir monitör alacak olsam daha büyük bir monitör alırım. 27 inçlik ve ama 4K'lık bir monitör. Eğer siz 27 inç bir monitör alacaksanız 4K bir monitör alın mutlaka. 24 gibi bir monitör alacaksanız inç olarak size Full HD yetecektir. Bunu şurada zaten yazıyor. IPS monitör dediğim gibi iyi bir monitör. Şimdi bazı menüler var. O menüleri sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada Smart Image olayı var. Siz standart hemen şöyle çabuk geçti, özür dilerim. Evet, standart işte internete göre, oyuna göre. Bakın ışık gücü artıyor. Şu anda kameramda nasıl görünüyor bilmiyorum. Render'da görüneceğim. Şu anda bayağı bir ışık parladı. Easy Read, kitap okuyacaksanız bir de düşük mavi mod var. Ben standartta kullanıyorum. Bu benim işime yarıyor. Hemen kapatalım. Şuradan şimdi düşük mavi mod olayı kapalı. Buradan girişleri var. DisplayPort, HDMI 1.4 VGA bağlantısı var. Ben DisplayPort kullanıyorum. Resim olarak formatları vesaireler burada hazır. Parlaklık %100 civarında görünüyor. Smart Response yani hızlı bir şekilde cevap verme. Konsol var akıllı olarak. Gaması 2.2'de yapmışım. Hemen aşağı doğru inelim. Bu monitörde hoparlör var. Hiçbir şekilde nasıl söyleyeyim performansı çalışmıyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Eğer ki bu monitörden bir hoparlör ses yani bir hoparlör olarak kullanacaksanız tavsiye etmiyorum. Harici bir hoparlör kullanın mutlaka. Renk ayarlarını burada gösterdim. Dil olarak da burada. Bir de OCD ayarları var. Yatay düzey olaylar. Şeffaflık kapalı gibi bir de ayarlar var. Çözünürlük uyarısı, reset gibi. Şimdi monitörde şunu çıkartalım. Hiçbir şekilde ellemeyelim. Tamam. Şimdi dediğim gibi 100 üzerinden 98 veririm bu monitöre arkadaşlar. Şu anda biraz karanlık bence. Ekranda görüyorum ama aslında karanlık değil. Bayağı bir aydınlık aslında. Odada da ışık açık. Ama gündüz çekiyorum videomu. Onu da söylüyorum. Yani bu videoya bakıp da aldanmayın. Abi çok görüntü karanlık demeyin. Onun haricinde arkadaşlar ben bu monitörü dediğim gibi vatandan aldım ama mağazasından aldım. Aldığım zaman piksel kontrolünü yaptırdım. Hatta kendim de başındaydım. Ben de kontrolünü yaptım. Eğer ki mağazadan alacaksanız piksel kontrolü yapın. Dediğim gibi 1,5 sene yaklaştı bu monitörü alalı. Hiçbir şekilde pikselleşme vesaire olmuyor. Sadece hafif bir ghostlama olabilir. Bu da normaldir arkadaşlar. Çünkü 75 Hz'lik. Yani siz ghostlanma olmasın diyorsanız 144 Hz'lik bir monitör almanız gerekecek. Sonuçta onlar da bütçeyi arttıracaktır. Yani parasal değeri arttıracaktır. Bu sonuçta parayla alakalı bir durum. Ama bu monitörde ben çok oyun oynadım. Hiçbir şekilde oyunlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hatta birazdan bir oyunla size göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Çerçeve 0 abicim. Bununla ilgili zaten bir inceleme videosu olduğunu söylemiştim. Açıklamada linkini koyacağım. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Hem kutu açılımı hem inceleme videosu var. Bunu sadece böyle kullanım videosu olarak yaptım. Biraz aslında geç kaldım. Daha önce yapabilirdim. Anca vakit bulabildik. Şu an belki görüntü biraz kötü olabilir ama çünkü kameradan çekiyorum. Yani şeyden çekmiyorum. Cihazın direkt ekran kaydı yapmıyorum. Özellikle görün diye yaptım bunu.
Gerçekten de zevkli oluyor. Onu size söylemek istiyorum. Eğer ki bir monitör alacaksanız bu monitör mutlaka o listenize koyun arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeterli sanırım. Yani fazla uzun tutmak istemiyorum videomu. Ama dediğim gibi yani monitörün olayı çok iyi. Şu anda parlaklık çok iyi. Yani biraz görüntü belki kameradan dolayıdır bilmiyorum ama edit yaparken göreceğim. Çerçeve dediğim gibi tırnağımın arasına giriyor. Hafif bir boşluk şey var, siyahlık var. O çerçeve değil. Çerçeve bildiğin tırnağı arama giriyor. Yani orada bir boşluk var. Bu zaten hep standart. Normalde yapılabiliyor. Aşağı tarafı çok hoş. Yuvarlak bir ayak var. Onu şu anda göremiyorsunuz. Menüleri gösterdim. Aklıma gelebilecek her şeyi sizinle paylaştım. Ben dediğim gibi bu monitörde film izledim, dizi izliyorum, televizyon, oyun, sonra işlerimi yapıyorum, video edit yapıyorum, Photoshop ürünlerinin hepsini hemen hemen kullanıyorum. 4-5 tanesini kullanıyorum. Aklınıza gelecek her şeyi bu bilgisayarda yapıyorum. Günlük olarak hafta içi dediğim gibi 6-7 saat falan başında duruyorum. Direkt hep başında. Hatta yemeğimi bile bilgisayarın başında yiyorum arkadaşlar. Hafta sonu da daha fazla süre, yani sabah saat belki 10'dan 11'den akşama kadar bilgisayarın başındayım. Ve hep bu monitörümü kullanıyorum. Yan tarafta bir monitör daha var. O yardımcı monitörüm. Eski 19 inç, onu kullanmıyorum. O hemen şurada zaten ucunu görüyorsunuz şu tarafta. Ama dediğim gibi bu monitörü çok beğendim. Uzun süredir kullanıyorum. Hiçbir şekilde keşke mi almasaydım, şunu alsaydım demedim. Şunu söylüyorum, iyi ki almışım. Bugün bir param olsa yine alırım. İhtiyacım olsa yine alırım. Ama ve lakin daha çok param olsa gider 27 inç 4K alırım. Philips monitörler güzel. Ben biraz tedirginle aldım aslında. Bir Asus monitör vardı buna eş. Ama ben Philips'i tercih ettim. Çünkü Asus biraz daha pahalıydı. 200-300 lira biraz daha pahalıydı bundan. Ama ben bunu tercih ettim. Çünkü bütçem, sonuçta bir bütçe meselesi var. Ama dediğim gibi memnunum. Öyle memnunum, böyle memnunum arkadaşlar. Hiçbir şekilde bakın kapatayım. Monitörü kapattım. Şu anda arkada bir ışık yanıyor. O yüzden o ışık yansıyor. Bakın şuradan alttan ve yukarıdan göstermek için kapattım. Şu anda zaten görünmez de. Bir ışık süzmesi, hani floresan vardır ya böyle monitörlerde. Arkadaşlar bu olay bütün monitörlerde vardır. Kimisinde azdır, kimisinde çoktur. Bunda beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi beni. Onu söylüyorum. Aynı şekilde pikselleşme, ölü piksel çıkması hiçbir şekilde yaşamadım. Zaten aldığım zaman kontrolünü yaptığımı söylemiştim. Dediğim gibi çok memnunum. Alacak arkadaşlar mutlaka bu monitörde özellikle 24 inç ya da şöyle söylüyorum, şu civarda bir bütçeniz varsa ve monitör alacaksanız arkadaşlar ve gündelik işlerde kullanacaksanız, hem oyun hem normal işler vesaire yapacaksanız, ders yapacaksanız eğitimde falan gibisinden, bu monitörü mutlaka ama mutlaka bakın arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Kesinlikle ediyorum. Ama ve lakin tabii ki alacağınız yer her neyse onu da yine araştırmanızı yapın siz. Öyle pikselleri vesaireler çıkabilir. Her monitörde çıkabilir. Ama buna dikkat edin arkadaşlar. Deneyimlerimi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Umarım yani faydalı olmuştur. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.